arkadaşlar, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Bugün evimin önünde bulunan geçen yıl dikmiş olduğum gülleri budayacağım. Budamış olduğum gülleri de çoğaltacağım arkadaşlar. Bu gülleri ben geçen yıl Ekim-Kasım ayı gibi çoğaltmıştım. İlkbahar aylarında da videosunu yine bahçeye dikerken de sizlerle paylaşmıştım. Çoğaltırken de video paylaşmıştım. Önceki videolarımdan görebilirsiniz. Bu çeliklerini de parktan almıştım arkadaşlar. Çok güzel bir cins bu. Özellikle böyle sonbahar aylarında budama yapıyorlar zaten. Yani parklardaki, bahçelerdeki gülleri genelde buduyorlar. Çünkü sonbahar, kış aylarında budama yaparsanız yaz aylarında gülleriniz çok daha güzel çiçek açar ve daha yayılımı daha güzel olur. O yüzden budamayı ihmal etmeyin. Ve dediğim gibi parklarda, bahçelerde budadıkları için onlardan en azından birer çelik alıp kendiniz dikebilirsiniz. Bunun cinsi çok güzel. İlkbahar aylarından kış aylarına kadar sürekli çiçek açtığı için ben bunu çok sevdim. O yüzden daha çok böyle çoğaltmayı, evin etrafına her yere dikmeyi düşünüyorum. Rengi de çok hoşuma gitti. Ve böyle sürekli çiçek açıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle salkım salkım çiçekleri oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir yılda bu kadar büyüdü. Yani bunu geçen yıl dediğim gibi Kasım ayında dikmiştim. Şimdiye kadar bir yıl içerisinde bu kadar büyüme gösterdi. Kasım ayında dikmenizde fark ediyor mu onu da izah edeyim. Şimdi bunu normalde gül çeliklerini, dalından dikeceğiniz her şeyi Kasım ayında, sonbahar ayından itibaren ilkbahar aylarına kadar dikebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu anda da hala gecikmediniz. Şu anda da dikebilirsiniz. Zaten siz bunu Kasım ayında da dikseniz bunun köklenmesi yine ilkbahar aylarına doğru olur. Çünkü havalar sıcaklamaya başladığında, havalar ılımaya başladığında köklenmeler gerçekleşir. O yüzden zaten bu zamanda da dikseniz yine ilkbahara doğru köklenme olacaktır. Tabii dikeceğimiz çeliklerin üzerinde yapraklar, filizler çıkabilir ama bu köklendiği anlamına da gelmez. Bu odunsu yapıda bir bitki olduğu için bunların köklenmesi yaklaşık 2-3 ay kadar sürer arkadaşlar. Ekstra bir köklendirici hormon kullanmıyorsanız en az 2-3 ay kadar sürecektir. Ama köklendirici bir şey kullanırsanız tabii o zaman yaklaşık 1 ay içerisinde de köklenebilir. Çiçek seralarında genellikle köklendirici kullanıyorlar. Ben hiçbir şey kullanmıyorum. Zaten bakımına dikkat ederseniz köklendirici kullanmasanız da kendiliğinden gelişip köklenecektir. Şimdi budamayı nasıl yapacaksınız? Öncelikle onu göstereyim. Bakın şöyle görmüş olduğunuz artık bu dallar kalınlaşmaya başladı. Şöyle hemen şuradan alacağım. Bu görmüş olduğunuz çelikleri dikeceğim tekrardan. Şöyle hemen biraz buduyorum. Bu görmüş olduğunuz her yaprağın arasından, şuralardan, yani bu yaprak aralarından yeniden filizler verecek, sürgünler verecek arkadaşlar. O yüzden dikeceğiniz dalın üzerinde en azından 2-3 tane yaprak olsun. Bakın mesela burada bir yaprak var. Şurada bir yaprak. Şöyle 3-4 tane yaklaşık yaprak olsun. Bu bitkiye göre değişeceği için özellikle yaprakları göstermek istiyorum. Normalde hani bazı güllerde mesafe daha uzun olduğu için daha az yaprak arası olur. Yaprakların arasından filizler vereceği için de dediğim gibi bu yaprakların fazla olması bitkinizin daha güzel yayılmasını sağlayacaktır. Şimdi şöyle koparıyorum. Yaklaşık şu civarda bir çelik elde ettim. Bu çeliği de hemen şöyle toprağım var. Toprağıma sadece böyle gömüyorum. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Köklendirici kullanmanıza da gerek yok. Toprak olarak normalde isterseniz çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Ya da çiçek toprağına işte karışımlar yapabilirsiniz. Perlit kullanabilirsiniz. Ben bunları genellikle bahçe toprağına dikiyorum arkadaşlar. Güller zaten bahçe toprağında da olur. Hatta bulabiliyorsanız dere kumu kullanın arkadaşlar. Dere kumunda çok güzel, hızlı bir şekilde kökleniyor. Daha hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Bu aslında çeliklerde en önemli dikkat edeceğiniz şey sulamak. Şimdi toprak her zaman nemli kalacak şekilde sulama yapmanız lazım. Sulama konusuna dikkat ederseniz toprağın nasıl olduğu da çok önemli değil. Yavaş yavaş hani köklenme tabii ki yumuşak toprakta daha hızlı olacaktır ama normal bahçe toprağında da çok güzel köklenme olur. Ama biraz daha geç olabilir belki. Biz bu çeliği diktiğimizde toprak kuruduğu anda çeliklerimiz kurumaya başlar. Yani kökten şu alt kısmından kuruma meydana gelir. O yüzden kurumaması için sürekli sulamayı ihmal etmeyeceksiniz. Bu şekilde her bir keseye ben genellikle 3-4 tane çelik dikiyorum. Böylelikle şu görmüş olduğunuz bakın bu bitki. Bunda normalde bir tane kök yok. 2-3 tane kök var. Böyle olursa çevresi böyle daha güzel oluyor. Yani özellikle kendi evinize, bahçenize dikmeyi düşünüyorsanız dediğim gibi her keseye 2-3 tane dikin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yayılımı çok daha güzel olduğu için bitkinin gelişimi, görünümü çok daha güzel oluyor. Şimdi şuradan bir tane daha kesiyorum. Bunlar zaten geçen yıldan ilk sürgünleri.
İlk sürgünler olduğu için bunlar daha kalın. Ne kadar kalın olursa o kadar avantajlı olur. Bakın şunlar biraz daha ince olduğu için bunların tutma ihtimali daha düşüktür. Ama şu kalınların özellikle tutma ihtimali çok daha yüksek olur. Şimdi şunu da aynı şekilde hemen bunu da budayacağım. Bu şekilde hepsini budayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu aylarda budama yaparsanız bahar aylarında çiçeklenme daha güzel olur. Artık bakın gördüğünüz gibi zaten çiçeklerini dökmeye başladı. Normalde şu ana kadar sürekli çiçek açıyordu. Şu an biz Ocak ayındayız. Ocak ayı bitmek üzere. Gördüğünüz gibi bakın bu hemen çiçeklerini artık şimdi yeni sadece şunun üzerine biraz kaldı. Diğerleri çiçeklerini döktü. Bu zamana kadar çiçek açtı. Şu an budama yapacağım. Budamayı yaptıktan sonra bahar aylarında çok daha güzel çiçekler açmaya başlayacak. Daha güzel gelişim gösterecek arkadaşlar. O yüzden ne kadar iyi budama yaparsanız bitkiniz o kadar güzel gelişim gösterecek. Budama konusunu ihmal etmeyin. Bakın böyle görmüş olduğunuz çelikleri alıyorum. Dediğim gibi ben aynı kesenin içerisine 3-4 tane dikiyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. %100 hepsi tutacak diye bir şey de yok tabi. Bazen bazıları fire verebiliyor ama genel olarak hemen hemen sulama konusuna dikkat ederseniz hepsi bu şekilde tutar. Bu şekilde siz de evinizde kendi bitkinizi yetiştirebilirsiniz, köklendirebilirsiniz. Sonrasında da dediğim gibi bir miktar su döküyorum. Toprak olarak zaten daha önceden nemli bir toprağı kullandım arkadaşlar. Nemli toprak kullanırsanız bitkiniz daha hızlı bir şekilde köklenir. Sulama konusunda da ihmal etmezseniz dediğim gibi kökte çürüme meydana gelmez, kuruma da meydana gelmez ve bitkiniz çok güzel bir şekilde gelişecektir. Bakın burada benim begonvilim var. Bunu da yine çelikle kendim çoğaltmıştım. Çoğaltması ile ilgili videom mevcut kanalımda. Onu da izleyebilirsiniz. Yine bakın şurada zakkumlarım var. Bunları da kendim çelikle çoğalttım. Burası evimin önü. Evin hemen bahçesini böyle güzelleştirmeye çalışıyorum farklı bitkilerle. Yine bakın şurada lavantalarım var, biberiyelerim var. Bunların hepsinin çoğaltılması ile ilgili videoları kanalımda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunların gelişimlerini yine videolarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi bana yine yorumlarda iletebilirsiniz. Beril'in Hünerleri YouTube kanalımda başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.